Serra Arıtürk'ün akustikhane performansı. Şöyle bir durum var. Şimdi ilginizi çekecek şeyi anlatıyorum. Kısaca parçayı dinleyelim sizle beraber. Sen yalnız kalamaz, yapamaz. Şimdi güzel bir ses rengi. Çok belli. Keskin bir renk. Döner durur yatağında. Şimdi bakın arkadaşlar. Biraz dinleyelim. Çok özür dilerim. Buraya tekrar geleceğim. Uyuyamaz. Yolculuk devam ediyor şarkının için. Şimdi tize gidelim. Hani zamanlar ilaç ya, yalanmış, kalırmış, rüzgar esti üstüme, Gidiyoruz. yüzüme esti Biraz size izletmeye çalışıyorum şu anda. üstüme, yüzüme Şimdi bir de buna bakın. Belli yerlerde durdum. Özellikle bu görüntülere bakın. Sen yalnız kalamaz, yapamaz, döner durur. Gidiyoruz. Ben seni kaybettim, anladım. Devam. Her şey ilaç ya, yalanmış. Tamam, şimdi burada durduralım. Şimdi Serra Arıtürk çok tecrübeli bir şarkıcı değil. Bunu hemen buradan görebiliyorsunuz. Ben neye bakarak görüyorum onu size anlatayım. 2 tane yerde özellikle durdurdum ve size dedim ki hani bu görüntülere bakın. Şimdi mesela bakın arkadaşlar. Burada bir koltuk ve koltuğa oturuş. Şimdi Serra Arıtürk kıyafetle alakalı bir dezavantaj yaşıyor burada. Çünkü şimdi bacak bacak üstüne attığı zaman aynı koltuğa oturan başka şarkıcılar da izleteceğim sana. Ondan sonra merak ettim çünkü neler yapıyorlar diye. Farklı şeyleri gördük. Ben ilk gördüğümde şu hissi duydum. Dedim ki ya neden geriye doğru yaslanıyor? Ve koltuk neden geriye kavisli? Ya bir şarkıcının oturabileceği en kötü koltuklardan biri. Neden? Çünkü bir şarkıcı burada geriye yaslanıp oturduğu zaman diyaframla alakalı, eğer çok tecrübeli değilse böyle söyleyerek, hani şarkıcı yatarak da söyler arkadaş. İyisi her şeyi yapıyor. Neler izledik burada. Yani kendiniz ona göre ayarlıyor. Ona göre diyafram tutuyor. Ama Serra Arıtürk burada biraz hazırlıksız ve gol yemiş durumda. Yani şöyle söyleyeyim. 2'ye ayrılıyor her şey. Televizyonda güzel gözükmek ve televizyonda iyi şarkı söylemek. Bunların ikisini iyi yapabilmeniz için mantıklı bir denge kurmanız lazım. Eğer bu denge tam tutmazsa bir taraf çok iyi duruyor. Mesela çok güzel gözüküyor mesela. Ama şarkıyı söylerken çok sallanacak bazı yerlerde de kaçırıyor. Bunun sebeplerini anlatıyorum. Şimdi geriye yaslandığı anda, hafif bile olsa geriye yaslandığı anda denge gidiyor. Zaten şu anki pozisyonda diyaframının müthiş çalışma olasılığı yok. İyi değil yani, zor bir pozisyon. Burada ekstra kuvvet harcaması lazım. Ekstra tecrübeli olması lazım. Fakat öyle bir davranışı yok gördüğünüz gibi. İleriki pozisyona bakın. Daha da kötü bir şey yapıyor kendi için. Kolunu geriye atıyor. Denge merkezi tamamen gidiyor. Yani şöyle yaptığı anda bu diyaframa baskı yapacak yeri kaybediyor. Bir yerden destek istiyor. Çünkü şu şekilde durmak onu rahatsız etti. Keyifsizleştirdi. Bir de bacak bacak üstüne atmış. Hani vücut dengesi çok zor durumda. Arkaya da yaslandığında tamamen dengesini yitiriyor. Ve ciddi ikinci bölümde detoneler başlıyor. Boynunu zaten tamamen yukarı kaldırarak belli yerlerde söylüyor. Heyecanın da etkisi var. Söyleme becerisinin de etkisi var. Ve bu son derece kolay bir parça aslında. Bakın şu pozisyondaki dengeye bakın. Vücut sola doğru yatmış durumda. Arkadan destek almaya çalışıyor. Yani şan derslerinde hani elini bir yere koy falan derler böyle. İşte piyanonun yanına koyar şarkıcı veya çünkü o diyaframına tatlı bir baskı ve vücut dengesini korumak içindir zaman zaman. İşe yarar. Bakın. Ama bu kontrolsüz baskı ona birazcık kaybettiriyor. Ve boğaza doğru düşmeye başladı bakın. İlk bölümde bu kadar değildi. 2'de yükselmeye başladı. Evet. Daha ne kadar yukarı kaldırabilir ki artık? Gidiyoruz.
tekrar alacak mı finale? Almayacak. Burada bitirecek. Parça son derece kolay olmasına rağmen içindeki oturuş şekli bile her şeyi değiştiriyor. Bakın şimdi aynı programa gitmiş farklı şarkıcıları dinleyelim. Tamam. Mesela Shape of You söylemiş Serdar Ertürk. Ona da bir kere daha bakalım. İşinize yarar bu. Bakın aynı şekil devam ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Koltuk geriye kavisli bir koltuk. Maalesef hafif. Yani bu koltukta oturma şekliniz hafif önüne doğru gelip uca doğru yaklaşıp biraz durmanız. Çünkü bu şekilde okumak çok zor. Yani vücut dengenizi nasıl anlatmayacak? Daha zor nasıl anlatabiliriz? Yani bu kadar geriye yaslanmak yerine biraz önüne doğru çıkacaksınız. Orada bacak üstüne atacaksınız ki hafif öne de eğilebilin. Hiçbir öne eğilme şansı tanımıyor kendine. Yani bak sesler biraz daha zor bir parçada bakın. Gitti. Çünkü nefese ihtiyacı var. Nefes alacak şekilde durmuyor. Falan filan. Sesler acayip kayıyor. Çıtır 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 çıtır, kırıla kırıla sesler gidiyor. Şimdi aynı programa Öykü Gürman katılıyor. İzleyelim. O da oturuyor. O da bacak üstüne oturuyor. O koltuğa oturmuyor. Başka bir tabure gibi bir şeyde oturuyorlar. Şimdi Öykü Gürman'ın duruşuna bakın arkadaşlar. Bir kere geriye yaslanma var mı? No. Bacak üstüne oturuyor ama vücut dik ve öne doğru zaman zaman eğik şekle geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Ha, kendi dik durmak zorunda zaten. Kambur duramaz. O bir sanatçı. Kendini rahatlatmaya çalışıyor. Şarkının içine girmesi lazım. Konsantrasyon her zaman önemli. Hatta sahnedeki sanatçının yapması gereken şeylerden biri o eğlenme duygusunu, kendi içindeki o eğlenmeyi ateşlemesi lazım. Enerjisini yükseltecek ki parçanın içine girecek. Kalbimde gizli bir Şimdi sevgimi arar. Öykü bizim okuldan olduğunu biliyorum. İTÜ'den mezun olduğunu biliyorum. Bir okuma stili ve şekli var. Bir kuvvet var. Bir kuvvet farkını hemen görüyorsunuz. Sesi hemen kalbimde gizli bir... O sesi öne toplayıp güçle verme hissi var. Yani diyafram fena değil. İyi kullanılıyor. Buyurun. Sevgimi arar. Devam edelim. Gözlerim dalan gözlerim. Zaman zaman içeriden kafa sesleri kullanarak. Kalbimde Bakın. Oturuyor bacak üstüne ama vücut hafif öne doğru, görüyorsunuz değil mi? Kavisli. Neden? Bu diyafram bölgesini çok daha iyi çalıştırma peşinde. Çünkü parça çok zor. gizli bir sevgimi Baştan itibaren kuvvetli, net. arar. Gözlerim Memurum. Önde. dalan gözlerim. Ki bunun içinde size bir sürü şey de gösteriyor. Ya bakın. Aslında düşünün yani. Vücut refleksi ne çok şey düşünüyor içeride. Şarkı söyleyebilmek için işte öne doğru durayım, bunu böyle alayım, rahat olduğumu göstereyim, tize çıkarken dikkat edeyim, bütün sesleri önde tutayım. Bunlar artık senelerin refleksi. Beyin bu refleksleri daha şarkı başlarken şarkıcıya veriyor. Tekrar düşünmek zorunda değil ama içte bir hazırlık var. Şimdi devam. Bakıp dalan Görüyorsunuz değil mi? Bu halde bile sizle şarkıyı oynayabiliyor. Tiyatrosunu yapabiliyor. Müthiş. dalan Öyle mi? Çok şık. gözlerim. Bakın sağ elini koyduğu şekle bakın. Böyle kazık gibi durmuyor değil mi? Yani şu görüntüye bakın, fotoğraf alırsınız buradan. Yani şarkıcı her zaman şarkı söylerken bile bu vücut reflekslerine rağmen, bir sürü şeyi düşünmesine rağmen bu tarafıyla da ilgilendiği zaman komple şarkıcı oluyor. Çok iyi bir şarkıcı Öykü Gürman gerçekten. Aklıma gelmeyen Önde. Hala önde. bilmece sorar. Devam. Aklıma Ağız açıkları. gelmeyen bilmece sorar. Beni hür Tamam. Geçiyorum şimdi. yanarak gözlere an. Görüyorsunuz değil mi?
Dediğim duruşu görüyorsunuz. Bacak bacak üstünden atmaktan da kurtulmuş. Neden? Pantolon giydiği için böyle bir şansı da var. Lüksü de var. Ben size yani otururken şarkı söylerken efendim illa hani etek giymeyin falan filan demiyorum. Burada değilim. Ama belli bir avantajı aldığınızı da unutmayın. Lüksünüz azalıyor. Yani çok iyi olmak zorunda bırakıyor sizi. Bakın işte bacak bacak üstüne atmaktan bıraktı ve daha rahat pozisyona geçti. Ve kendini rahatlattı. Ya çünkü bu diyaframın çok şekle girmesi gerekiyor. Kolay değil. Başka bir şarkıcıya bakalım. Aşkın Nuru Yenge gittiğinde ne yapmış? Bir zaman hatası söylüyor. Aynı program. Ne oldu? Hayda. Tuğba Yurt'a geçtik. What? Aşkın Nuru Yenge. Yanlış bastım çünkü. İleriye geç dedim. Bakalım Aşkın Nuru Yenge ne yapıyor? Benzer bir koltuk galiba. Bir zaman hata Gördünüz mü? Arkaya yaslanıyor mu? nasıl anladım? Hemen koltuğun önüne gelmiş. Gördünüz değil mi? Yanlış yerde yanlış bir kadın. Sevgilim gibi Biraz rahat görürsek anlayacaksınız. bıraksam da Yeni. Bak. Koltuğun ucunda. Görüyorsunuz değil mi? Tam bir açısını bulabilsek. Yok öyle bir açıdan da yapılmış mı acaba? Şöyle. Ben izlerken bir tane bulmuştum galiba. Arkadaş. Öyle bir açıda çekilmiş ki tabii hiç hani öyle gözüksün istememişler. Bana gıcıklıkları olduğu için değil tabii ki. Fakat dikkat edin arkadaşlar. Sırtını hiçbir zaman yaslamıyor. Dik pozisyona devam ediyor yani ve birazcık da koltuğun ucuna gelmiş ki hani ayağıyla da bir destek almış. Galiba koltuk da birazcık düşük. Fakat ona rağmen işte sağ ayağını biraz indirip solu biraz kaldırıp o dik pozisyonuna ulaşmış. Yani sırtını falan elini geri yaslasa bu şarkıyı söyleme ihtimali sıfır. Sıfır. Bir tane daha var. Tuğba Yurt'un bir performansı. Gelin onu da izleyelim. Tuğba Yurt da çünkü benzer bir kıyafet giymiş Serra Arıtürk'le. Bakın. Ve kazık ötesi bir şarkı söylüyor Vazgeç Gönül. İzleyelim. Görüyorsunuz değil mi? Vücut duruşunun zaman zaman öne eğildiğini. Yani bu kaçınılmaz olarak aynı koltuk. Aynı şekilde oturuyor. Gördüğünüz gibi vücut duruşu öne doğru ve dimdik. Yani birazcık öne eğilmek üzere kurguluyor kendini. Elinden lüksünü almış ama çok daha iyi diyafram kullanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Güç gerektiğinde öne doğru yere eğilerek bunu hep sağlamayı başarır. Gördünüz değil mi? Öne doğru hafif. Şimdi buradan ne çıkarabiliriz? Tuğba Yurt'un gerçekten iyi diyafram kullandığını çıkarabiliriz. Benzer şekilde oturup biraz dik pozisyondan hiç ödün vermeyip fakat çok fazla diyafram baskısı becerisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok değerli bir şey. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Şu pozisyona bakın. Tam karşıya değil mi? Mikrofon aşağıda. Müthiş tutuyor. Nakarat geliyor. Hazırladı kendini bakın. Nefesi aldı. Öne doğru eğildi. Vaz çıkacak şimdi. Geriye doğru atarak biraz. Artık o kadar olacak şarkıcı. Özgür bırakacaksınız bir noktada. Opera söylemiyorsunuz. Pop söylüyorsunuz. Birazcık yukarı kaldırması fakat sonrasına bakın. Yine buldu rotayı. Hiç kolay değil. Oturduğu pozisyon fazla şeye müsaade etmiyor. Ama onu kullanmayı öyle geliştirmiş ki iş çok başka yere gidiyor ve çok çok iyi bir performans bence gerçekleştiriyor. Yani burada sadece size hani sanatçılar üzerinden, söyleyen şarkıcılar üzerinden birazcık formül vermeye ve tiyo vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi ses tam önde değil, tam güçlü değil. Diyafram zayıf çalışıyor şu anda ve burada da her şey burada gidiyor işte. Falan filan. Peki.
Böyle. İşinize yarar mı bilmem. Yararsa yarar deyin. Bayağı uzun oldu ama anlatmaya çalıştım. Peki.